Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde kızlarımın saç yapımını anlatacağım size. İki saç yapımı da aynı arkadaşlar. Aynı şekilde yapıyoruz. Bağlama şekilleri farklı. Bu saçta hiç bağlama yok. Dümdüz salık bir vaziyette. Bunu da iki yandan bağlayarak böyle bir model yaptım. Bu modelin bağlayışını arkadaşlar Shorts videosu halinde paylaşacağım. Kanalımda bulabilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmına da videonun altına açıklamalar kısmına da Shorts videosunun linkini ekleyeceğim. Bu bağlama şeklini oradan görebilirsiniz. Ayrıca videonun sonunda birkaç model kısaca anlatımını yaptım arkadaşlar. Bu bölümde önce kafasını yapacağız. Daha sonra saçlarını yapacağız. Onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Çünkü saçlar çok dikkatimi çekiyor ve çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Önce saç söyleme gereği hissettim. Ama bu bölümde önce kafasını yapacağız. Daha sonra dediğim gibi saç yapımıyla devam edeceğiz. Kanalıma hala abone olmadıysanız hepinizi abone olmaya davet ediyorum. Ve ayrıca yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Sözü daha fazla uzatmadan hemen kafasını örmeye başlayalım. Hepimize kolay gelsin. Kafa yapımız arkadaşlar bu şekilde. Kulakları da var. Gözlerimiz 10 milim. Dudak çalışması yapmadım. İsterseniz buraya küçük bir dudak yapabilirsiniz. Bu bebeğimde dudak yapmadım. Şimdi kafa yapımına başlıyorum. İpim yine ten rengim Alize Cotton Gold 401 numara. İplerimin ayrıntısını videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. 2 milim tığ kullanıyorum. Sihirli halka yaptım. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 sıkıştırdım. Şimdi işaret ipi kullanıyorum. Buraya işaretimi taktım. İkinci sıraya geçiyorum. Her birine çift yapacağım. 2 tane. 6 tane çift yapmış olacağım. 2 3 4 5 ve 6 işaretimi buraya geçirdim. Bu şekilde işaretimizi takıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane öreceğim. Çift yapacağım. Bir tek, bir çift. 6 kere her sırada 6 kere arttırma yapıyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bakın. Bir tek, bir çift. Aynı yere 2 tane. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. 6 kere bir tek, bir çift şeklinde arttırma yaptım. Sayım bu sırada 18 sık iğneye çıktı. Şimdi şunu arkadaşlar güzelce sıkıştıralım. Sihirli halkanın ipini ortası güzelce kapansın. Şimdi dördüncü sırada 2 tek bir çift yapacağım. İki tek bir çift. 6 kere toplamda 6 kere yapıyoruz. 2 tek bir çift. Bir, iki tek bir çift. Bir, iki tek bir çift. Bir, iki. İki tek bir çift. Bir, iki tek
bir çift, 6 kere 2 tek bir çift yapıp sayımı 24'e çıkardım arkadaşlar. Şimdi 2 tek bir çift yaptık. Şuraya yazıyorum. Sıra sayılarını şuraya yazacağım arkadaşlar. Bundan sonra 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5, 6, 7, 8 tek bir çift şeklinde arttırmalarımı yapacağım. Toplamda 8 tek bir çift arttırma yaptıktan sonra sayım 60'a ulaşacak arkadaşlar. Şuraya zaten yazacağım. Dediğim gibi oraya kadar arttırmalarımı tamamlayıp geliyorum. 8 tek bir çift olana kadar arttırdım arkadaşlar. En son sırada 8 ör bir çift şeklinde 6 kere arttırarak tamamladım. Şimdi sayım 60 sık iğneye ulaştı. 60 sık iğneye dümdüz buradan başlayacağım arkadaşlar. 1, 2, 10 sıra, toplamda 10 sıra dümdüz 60 sık iğneyi dümdüz 10 sıra öreceğim. Hiçbir değişiklik yapmadan döne döne 10 sıra daha örüp geleceğim. 10 sıra 60 sık iğne ördüm arkadaşlar dümdüz. Şimdi 21. sıradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 25 tane sık iğne öreceğim. ...25 tane sık iğnemi ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Bir delik atlıyorum. İkincisinden başlayıp 8 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bir tane delik atlayıp yanından başlıyorum. Yine 25 tane sık iğnemi sıra sonuna kadar örüyorum. ...25 sık iğnemi ördüm. Sıramı tamamladım. Sayım yine 60. Şimdi bir sıra 60 sık iğne öreceğim. 25 sık iğne ördükten sonra arkadaşlar şu zincirin içine bir sık iğne yapacağım. Sonra 8 sık iğne yapacağım. Zincirin içine zincir çekmiştik burada. Onun içine bir sık iğne yapacağım ve 25 sık iğne yapıp bir sıra yine 60 sık iğne olarak örmüş olacağım. Bir sıra 60 sık iğne ördüm arkadaşlar. Bu sırada arttırma yapacağım. 23 tane sık iğne yapıyorum. 2, 2, 23 tane sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. Bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift. 23 sık iğne, çift, tek, çift, tek, çift. 3 tane çift yapmış oldum burada. Aralarında birer sık iğne var. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Çift yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Çift yapıyorum. Bir sık iğne. Tekrar çift. Bir sık iğne. Çift bir sık iğne, çift bir sık iğne, çift bir sık iğne. Çift bir sık iğne yaptım. Şimdi 22 tane sık iğne kaldı. Onları da sıra sonuna kadar öreceğim. Arttırmalarımı yaptıktan sonra sayım 66 sık iğneye çıktı. 66 sık iğneyi 4 sıra
öreceğim arkadaşlar. Dümdüz 4 sıra 66 sık iğne yapıp geleceğim. 4 sıra ördüm arkadaşlar. 66 sık iğneyi arttırmalardan sonra 4 sıra ördüm. Şimdi eksiltmeleri başlıyorum. Bu sıradan itibaren 9 tane sık iğne yapacağım. Dokuz sık iğne yaptım, eksiltiyorum. 9 ör 1 eksilti, toplam 6 kere yapacağız. Bir kere yaptım ben. 5 kere daha yapıp eksiltmelerimi tamamlayacağım. Eksiltmelerimi tamamladım. Sayım 60 sık iğneye düştü. Bu aşamada gözlerini yerleştireceğim. Şurada. Göz işlemesini doldurduktan sonra, kafayı bitirdikten sonra yapacağım arkadaşlar. Bu kez öyle göstereceğim size. Şimdi tekrar eksiltme sırama dönüyorum. 3 tane öreceğim. 1, 2, 3 örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. 3 ör, 3 sık iğne, 1 eksiltme. 3 sık iğne, 1 eksiltme şeklinde 12 kere eksiltme yapacağım. 6 değil, 12 kere eksilteceğiz bu sırada. 1, 2, 3 tane eksilttim ben. 9 tane daha 12 kere azaltmış olacağız. Tamamladım. Sayımı 48 sık iğneye düşürdüm arkadaşlar. 12 tane eksilttik. 48 sık iğneye düştü. Şimdiki sıramda da 12 kere eksilteceğim. 2 tane örüp bir tane eksiltme yapıyorum. 2 ör 1 eksilt şeklinde yine 12 kere eksiltme yapacağım. 2 ör 1 eksilt. Toplam 12 kere, sıra sonuna kadar zaten o denk geliyor arkadaşlar. 12 kere eksiltip geleceğim. Tamamladım. Sayım 36 sık iğneye düştü. Bu sırada 6 kere eksiltme yapacağım. 1, 2, 3, 4 tane örüp bir tane eksiltiyorum. 4 ör 1 eksilt şeklinde 6 kere, bu kez 6 kere artık arkadaşlar. 2 sırada 12 kere eksilttik. Artık 6 kere eksiltiyorum. 4 ör 1 eksilti, toplam 6 kere eksiltip geleceğim. Eksiltmelerimi bitirdim. Ben elyaf da doldurdum. Sonra ilave edeceğim tekrar. Şimdi 4 sık iğne bir eksilt yaptık. Bu sırada 3 sık iğne bir eksilt yapacağım. Bir, 2, 3 sık iğne, bir eksiltme. 6 kere, toplam 6 kere 3 sık iğne bir eksilt yapıp tamamlayacağım. Tamamladım. 3 sık iğne bir eksilt 6 kere yaptım. Sayım 24 sık iğneye düştü. Şimdi son sırada 2 tane örüp bir tane eksilteceğim. 2 sık iğne örüp bir tane eksiltiyorum. 2 ör 1 eksilt şeklinde 6 kere daha, 5 kere daha, toplam 6 kere eksiltip geliyorum. Bitirdim arkadaşlar. Yan tarafa ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Benim ipim burada bittiği için biraz az kaldı. Siz biraz daha uzun
Çünkü hem boyundan hem de kafadan e, ip alarak 2 kat iple dikiyorum kafayı. Bu ipi biraz daha uzun bırakabilirsiniz. Ben ekleyeceğim dikerken. Çok sıkı olmayacak şekilde doldurdum kafayı. Uzun bir iğneye 60 santim kadar 2 kat ip geçirdim. Şimdi şuradan boşluk bir yerden arkadaşlar, taktırmadan gözün kenarına arkadan girdim. Yine taktırmadan boşluk bir yere çıktım. Böyle sıkıştıralım biraz. Şimdi buradan aynı yere batıyorum. Bu kez gözün bu ipi çekiyorum arkadaşlar. Gözün üst tarafından geçireceğim. İlk iğneyi ipi geçirdiğim yerden hiçbir yere taktırmadan iğnemi çıkarıyorum. Bu şekilde asılarak ikisini de aynı şekilde çukurlaştıracağım. Şimdilik böyle kalsın. Diğer göze geçiyorum. Onu da bu taraftan gözün yan tarafına çıktım. Şimdi çekeceğiz. Çukurlaştırmaktan korkmayın arkadaşlar. Çünkü o açılıyor. Bakın. Bu kadar çukur yapıyorum. Ama yine de iki taraftan eşit çekin. Hem gözün altından hem gözün üstünden. Şimdi düğümleyeceğim.
Şimdi şu arkada çukurlaşan yerlere elyaf yerleştireceğim. Kafayı güzelce yuvarlaklaştıralım. Buralara ve şu kısımlara, bakın boş daha, güzelce elyaf dolduracağım. Şimdi burnunu işleyeceğim. Bakın ben kafayı doldurdum. Şu ortada 1 2 3 4 sık iğneyi işaretledim. Bakın buradan 4 sık iğneyi şöyle birkaç tur gideceğim. 4 kere. Şimdi şöyle iğnenin tersiyle şimdi gözlerini işleyeceğim arkadaşlar. Göz kısmını. Şöyle 2 kat beyaz ip taktım. Alize Cotton Gold 2 kat taktım arkadaşlar. Gözün kenarına 2 kat yapacağım. Şuraya çıkacağım bakın. Şuraya. Daha sonra buraya batarak gözün beyazını oluşturacağım. Yalnız farklı bir teknik göstereceğim. Buraya çıktım. Bu ipi vuruyorum, bakın şöyle vuruyorum. Vurdum. Buraya elimi bastırıyorum. Ve şuraya çıktım. Bakın daha belirgin ve içeriye kaçmayan bir görüntüsü oluyor. Şimdi buradan tekrar diğer göze aynı yere çıkalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde şöyle parmağımızla böyle tutalım.
Şimdi koyu kahve ipim var. Siyah da olur arkadaşlar. Çok siyaha yakın zaten. Bakın siyaha yakın ama kahverengi. Bu da belli. Alize Cotton Gold'u ikiye ayırdım arkadaşlar. Biraz incelttim. Şimdi şuraya çıkacağım. Bakın bir sık iğne bu tarafa, bir de şu kısma. Önce şuraya çıkacağım arkadaşlar. Bakın aynı hizada. Aşağıya geçiyorum. Çünkü buradan böyle geçmem zor oluyor. Her seferinde aşağıya geçip tekrar göze geleceğim. Aynı noktaya. Buradan şuraya çıkabilirim arkadaşlar. Burası kolay. Şimdi 1 2 1 2 üçüncü. Bir 2 3 4 sık iğne sağ tarafa, bir sıra altına. Önce gözün kenarını yapacağım arkadaşlar, siyah kısmını. Buraya çıktım. Şimdi şu kısma. Kaşın yani kirpin 2 sık iğne üstüne. Yine aynı yere kaş yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4. Dudak yapmıyorum. İsterseniz böyle minik bir dudak yapabilirsiniz buraya. Şimdi kulaklarını yapacağım. Şimdi arkadaşlar kulak için alt noktası bu arttırma yerinin hizası olacak. Şuradan sayıyorum göz kenarından. Şunu da sayıyorum. 2, 4, 6, 7 sık iğne sağ tarafa. Arttırma sırasının oraya koydum işaretimi. Burası da aynı. 2, 4, 6, 7 sık iğne sol tarafa. Şuraya işaretimi. Şimdi bu kulağını yaparken, sol kulağını yaparken şöyle çevireceğiz. Bakın bu işaretimin
işaretimin 1 2 3. sıradan bu 1 2 3. sıraya tığımı geçirdim. Şöyle ipimi aldım. 1 2 tane zincir çektim. Bu sırayı atlıyorum, bakın. Bu sırayı atlayıp alttaki sıraya yine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip şöyle döndürüyorum. Bu ipi arkaya aldım, şu tarafa. Buraya sık iğne yapacağım. 6 tane sık iğne yapacağım. Bir, iki, üç, dört, 6. Şimdi böyle çekiyorum. İğne takacağım şuraya. Şimdi diğer kulağını şöyle çeviriyorum. Bir, iki tane zincir çekip bu sırayı atlıyorum. Hemen üstteki sıraya bu şekilde tığımı geçirdim. İlmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum ve şöyle döndürüyorum kafayı. Ve bunun içine, şu zincirin içine 6 tane sık iğne yapacağım.
Saç yapımında bu ipi kullanacağım. 50 gram 130 metre uzunluğunda bir ip. Bir yumak yetecek mi bilmiyorum. Şimdi yaparak birlikte göreceğiz. Sonunda söyleyeceğim size arkadaşlar bir yumağın yetip yetmediğini. Kod numarası yok. Yazmıyor arkadaşlar ipin numarası, renk numarası. Böyle ben tuhafiyeden aldım. Saç için güzel olacağını düşünüyorum. Bunu daha önce Alize Cotton Gold'da yapmıştım. Mor rengi. Onun kod numarasını da aşağıya açıklama kısmına ekleyeceğim. Alta ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi peruğun yapımıyla başlıyorum. Sihirli halka yapıyorum. Tığım 2.10 milim tığ kullanıyorum. Gövdeyi ördüğümden biraz daha kalın. İpim de çünkü biraz kalın arkadaşlar. Alize Cotton Gold'a göre daha tok ve esnemeyen bir ip. Şimdi buradan başlıyorum. 6 tane sihirli halkanın içine sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 sık iğne yaptım. İlmek kaydırma yapacağım. İlk sık iğneye batıyorum. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekip aynı yere batıyorum. Buraya çift yapıyorum. 6 tane çift yapacağım. Altı tane çift yaptım. İlk yaptığım sık iğneye, burası başlangıç yeri belli oluyor zaten. İlmek kaydırma ile birleştirip bir zincir çekiyorum. Üçüncü sırada bir tek örüyorum, bir çift. Bir tek bir çift öreceğim. 6 kere bir tek bir çift yapıp sayımı 18'e çıkaracağım. 6 12 oldu bir alt sırada sayım. Bu sıra sonunda 18 sık iğneye çıkacak. Bir tek bir çift, tek bir çift, bir tek bir çift. Sıramı tamamladım. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Sihirli halkayı güzelce sıkıştıralım. Şimdi bu sırada arka loblarına batarak sık iğnelerimi yapacağım. Ortasına batacağım. Sık iğnemi yaptım. 1, hep arka loblarına batarak yapacağız. 2, 2 tek ördüm. Bir tane çift yapıyorum. 2 tek bir çift. 1, 2 tek bir çift. 1 2 ve çift. Arka loblarına batarak 2 tek bir çift şeklinde 6 kere arttırma yapıyorum. 2 tek bir çift. 1 2. Üçüncüye çift yapıyorum. Sıramı tamamladım. Sayım 24 sık iğne oldu. Bakın burada ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip yeni sırama, son sıramı başlayacağım. Aynı yere battım. Bir sık iğne yaptım. Normal batıyoruz bunu. 3 tane sık iğne yaptım. Son, yani sıradakine çift yapıyorum. 3 tek bir çift. 1 2 3 tek bir çift şeklinde arttırmalarımı yapıyorum.
bir çift ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Şimdi önde şu kahküllerini yapacağız. 8 adet, bir tane burada var. 2 3 4 5 6 7 8 adet kahkül kısmını yapacağım. 13 tane zincir çekiyorum. İkinci zincirden başlıyorum. Sık iğne yapacağım. 12 tane. Sık iğne yaptım. Hemen yanındaki halkaya ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Yine 13 tane zincir çekeceğim. Aynısından arkadaşlar 8 adet yapalım. Her bir sık iğnenin üzerine bir tane yapmış oluyoruz. Hemen dibindekine bağlıyoruz. Böylece her sık iğneye yapmış oluyoruz. Bu bukleden 7 tane daha yapıp geleceğim. Toplam 8 adet olacak. 8 adet önde saç teli yaptım arkadaşlar. Kahkül kısmını. Şimdi bundan sonraki saç tellerimi 70 zincir çekerek yapacağım. 70 tane zincir çekip geliyorum. 70 zincir çektim. Şimdi ikinci zincirden başlıyorum. İkinci zincire çift yapıyorum. Yine yanındakine çift. Arka arkaya 5 tane çift yapacağım. Üçüncü çift. Dördüncü çift. Ve beşinci. 5 tane çift yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra zincirin sonuna kadar sık iğne yapacağım. Tek tek. Çift değil. Artık bundan sonra tek yapıyorum. Her bir zincirin üstüne bir tane. Bu şekilde zincirin sonuna kadar dolduracağım. Böyle hepsini yapıp geliyorum. Son zincire kadar yaptım. Şimdi şöyle arkadaşlar ucunu kıvırıp bu şekilde bu saç telini sonuna kadar bükün arkadaşlar. Sonra bırakın. Bu yönü verdikten sonra bir daha bozulmaz. Bakın. Şimdi her bir sık iğneye bir tane olacak şekilde toplam sık iğne sayımız burada 30'du bu sıra sonunda. 8 tanesine kısa olanları yaptık. 22 tanesine de 70 zincirle yaptığım buklelerden yapacağım. 22 tane olacak bunlar. Şimdi yan tarafa hemen bağlıyorum. Aynı diğerleri gibi. Ve burada 70 zincir çekerek saç telimi yapacağım. Hemen dibine bağlayacağım. Yani burada bu uzun saç tellerim 22 tane olacak. 22 tane olmuş olacak. Önde de 8 tane var. Toplam 30 tane saç teli yapmış olacağız. Saç tellerimi bitirdim. Şu kısımda 22 tane saç teli oldu. Uzun olan saç tellerimiz 22 adet. 8 de önde var. 30 adet saç telimiz oldu. İpim de arkadaşlar bakın bu kadar kaldı. Şimdi üst kısmı da yapacağım. Buraya da 18 tane saç teli yapacağım. Sanırım yetmeyecek. Biraz da diğer yumaktan kullanacağım diye düşünüyorum. Yumağın uzunluğu 50 gram 130 metreydi ipin uzunluğu. Ben yeter diye düşünüyordum ama sanırım yetmeyecek. Az da olsa diğer yumaktan kullanacağız. Ama 50 gram 160 metre olan ipler belki yetebilir arkadaşlar ama bu ip yetmeyecek çünkü metresi de önemli. Şimdi şurada
18 tane bakın ön halka kalmıştı. Burada bule olarak yapmıştık arka kanattan. Şu önde kalan halkalarına yapacağız. Şimdi burada en son birleştirdim. İlmek kaydırma ile bakın ilk yaptığım halkanın saç telinin dibine birleştirdim. Şimdi şuraya geçiş yapacağım. Zincir de çekebiliriz ama ben bu kez şöyle bir geçiş yöntemi göstereceğim size. Buraya tığımı geçirdim. İlmek kaydırma yapacağım. Şimdi bir üst sıraya şuraya batacağım. İlmek kaydırma yapıyorum. 2 tane ilmek kaydırma yaptım bakın. Şimdi şu kısma önde kalan halkaya tığımı geçiriyorum. Bu kez buraya ilmek kaydırma yaptım. Şimdi buradan itibaren 70 tane zincir çekerek saç tellerimi oluşturacağım. 70 zincirimi çekip geliyorum. 70 tane zincirimi çektim. Şimdi ikinci zincirden başlıyorum. Aynı şekilde dolduracağız arkadaşlar. Bir kere daha burada göstermek istiyorum. 5 tane boşluğa çift yapacağız ilk başta. 5 tane çift yapacağız. Dördüncü, beşinci çifti. 5 tane çift yaptım. Şimdi diğerlerini her birine birer tane yaparak zincirin sonuna kadar sık iğnelerimi tamamlayacağım. Buraya kadar tamamlayıp geliyorum. Buklemi yaptım arkadaşlar. Yine hemen yandaki sıradaki halkaya bağlayacağız. Şu ön halkalarına, şurada kalan bağlayıp yine 70 tane zincir çekip buklemi yapacağım. Bu şekilde böyle buraya kadar dolduracağım. Peruğum hazır arkadaşlar. Bakın çok yoğun olmayan bir peruk. Hemen bir gecede yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın üst tarafta 18 tane, alt tarafta 30 tane saç teli var öndekilerle birlikte. Bu şekilde hazırladım. Şimdi kafasına yerleştireceğim. Kafayı alıyorum. Orta kısımdan kafanın da orta kısmına kahkül kısmı ön kısma gelecek tabii ki. Şimdi kahkülden sonra ilk uzun kısmı iğneliyorum. Burayı gerdirerek iğneleyin arkadaşlar. Şöyle kulağın biraz üstüne. Diğerini biraz altına. Şimdi diğer ilk uzun kısmı alalım. Gerdirerek
Şöyle biraz kavisli arkadaşlar yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi arkayı devam ediyorum. Sadece bu arka kısmı. Önce iğneleyeceğim, tasarlayacağım. Daha sonra yapıştıracağım. İğneyle de dikebilirsiniz arkadaşlar. Böyle iğneledikten sonra iple de dikmeniz mümkün. Silikon tabancanız yoksa ben silikon tabancası ile yapıştıracağım. Önce tasarlıyorum. Yalnız şurada bakın işaretleyeceğim. Şuradan kulağın ortasından çünkü silikonu tam buradan sıkacağım en son sırasını. Yani eşit olsun diye saçın arka kısmı bakın şöyle arkadaşlar. Bunu da yapıştırdım ben. Hiçbir şekilde çıkmaz arkadaşlar. Mümkün değil. Yani dikseniz bu kadar sağlam olmaz. Bakın. Kesinlikle çıkmıyor. Şimdi buradan iğnelemeye devam edeceğim. Böyle gerdirin biraz. Bakın bu şekilde. İsterseniz dediğim gibi dikmeniz de mümkün. İplikle dikebilirsiniz. Ben yapıştıracağım yine. Bu üst kısmı zaten dikilmiyor arkadaşlar. Şöyle bakın. O serbest kalıyor. Tabii saçınızı değişik şekillerde bağlayabilirsiniz. Ben göstereceğim size birkaç çeşit. Ben böyle bağlamıştım. Bir tanesini bunu. Bakın buradan onu nasıl yaptığımı göstereceğim size. Silikon tabancamı ısıttım. Şimdi şuradan başlıyorum arkadaşlar. Çıkarıyorum iki tanesini. Bunu da biraz şu şekilde yapacağım.
Saçları isterseniz böyle serbest bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Yani farklı modeller yapabilirsiniz. Burada mesela 3 tanesini, üstten 3 tanesini alıp saç örgüsü yapabilirsiniz iki yandan. Bu taraftan da böyle bant gibi. Bunu da saç örgüsü yapabilirsiniz. Farklı modeller uygulayabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Burasına kurdele yapacağım arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Farklı bir model şimdi göstereceğim size. Şimdi şu şekilde bakın. Burada tepede bağlayabilirsiniz. Bakın çok güzel olur böyle de. Şimdi size burada tam gösteremiyorum arkadaşlar. Şu iplerin yani saç tellerinin biriyle şöyle burada sabitleyebilirsiniz. Tabii daha düzgün yapılacak. Ben burada size hemen gösteriyorum. Buraya lastik takılabilir. Çok tatlı olur böyle de arkadaşlar. Bu iki yanda kuyruğu nasıl yaptığımı size göstereceğim. O modeli arkadaşlar short videosu olarak, kısa video olarak paylaşacağım. Videonun altında açıklama kısmına ekleyeceğim o videoyu. Kanalımda ana sayfasına girdiğiniz zaman, shortslara girdiğiniz zaman oradan da bulabilirsiniz. Şimdi burada göstermek istemiyorum. Şöyle toplayacağım yandan. Onu ayrıntılı bir şekilde short videosunda size göstereceğim arkadaşlar.